Canlar merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir diyelim abi. Bugün efsane bir video ile beraberiz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu subscriber yani sub itemlerinin değeri 5-6 katına çıktı. Hepsi. Bir hafta önce atıyorum 30 TL olan bir item şu an 150 TL ve deli profitler edildi. Çoğu insan yani videoyu izlemiş insanlar, işte yatırım yapan insanlar BG'lilerin, D'lilerin hepsini 5'e 10'a katladı. Şimdi konuşacağımız konu şu. Bu itemlerin hepsi düşüşe geçti abi. Hepsi yani %90 düşüşe geçti. Bu itemler düşerken nasıl bir yol izlemeliyiz'i konuşacağız abi bugün. Şimdi gideceğimiz yer bu subscriber'ın linki olan OV. Abi buraya gidiyorsun. Bu arada bu dünya bir haftadır 50-60 kişi görüyor her gün. Normalde bu dünyanın maksimum kişi sayısı abi 5-10'du. Hani geçmezdi çünkü adam gelirdi bu dünyaya abi girerdi. Tıklardı hangi item lazımsa bakardı board'dan işte yazısını okurdu. Alırdı giderdi. Şimdi öyle değil abi. Şimdi bu dünyada minimum 40-50 kişi var. Herkes buradan bir profit yapma derdinde. Bu arada Reddit'te büyük trade yapan insanlar da artık buraya geliyor. Yani çok bütçeli insanlar da buraya gelmeye başladı. Neyse, konumuza devam edelim abi kaldığımız yerden. Buradaki itemlerin hepsi geçen hafta canlar. Atıyorum en basitinden şöyle bir örnek verelim. Farazi bir örnek olmasın, gerçek bir örnek verelim. Bu item geçen hafta 30-35 TL'ydi. Şu an dün daha doğrusu 2 gün önce 140 TL'yi gördü bu item. Şu an bunların hepsi patır patır düşüyor. Abi şu an bu Sabitem yatırımını kaçırmış bir insan ne yapabilir? Önce bunu konuşalım. Canlar mesela geçen hafta önce alsaydınız bu Sabitemleri bütçenizi 5'e katlamış olacaktınız. Bu bir gerçek. Bundan kaçış yok yani. Eee, bugün de bu fırsatı kaçırdığınız ve ne yapmanız gerektiğini konuşuyoruz. Çünkü birçok insan kaçırdı abi. Herkes aynı zamanda aktif olamıyor. Kaçırmayanlar da oluyor. Ne yapacağız abi? Şimdi mesela bu subscriber'a girdik ve bütün itemler düşüyor. Bu arada bu da çok önemli bir bilgidir. Bir itemin düştüğünü nasıl anlarız abi? Ben geçen hafta video çektiğimde ne demiştim abi? Bir itemi insanlar stoklarsa ve elinde tutarsa bu itemin fiyatı artar. Ama fiyat arttıktan sonra piyasaya sunulacağı için çünkü herkes sonsuza kadar itemi bekletemiyor. Herkesin DL, BGL stoğu şeyi farklı abi. Elindeki bütçesi farklı. Şu an bütün sub itemleri bir haftadır stoklanıyordu ve hepsi markete girdi artık. Yani herkes satıyor. Nasıl anlıyoruz bunu abi? Orada girdim baktım. Sel. Ya bu fake bu. %100 fake çünkü 85 satıcılar var burada. Adam 100'e alıyorum demiş. %100 fake abi. Dün de gördüm bu arada bunu. %100 fake bu arkadaş. Dünkü yayında da görmüştük bunu. Sel. Bir tane buy var mesela görüyorsun abi. Sel. Hepsi sel abi. Ne demek oluyor bu? Bu item düşme evresinde. Düşme evresinde olan bir item. Geliyorsun abi bakıyorsun farklı bir item seçiyorsun abi. Bakıyorsun sel. Görüyor musunuz abi? Sel. Hepsi sel abi. Yani bütün itemlerin %90'ı düşüş evresinde. Şimdi diyeceksin ki abi yani bence çok saçma bir yaklaşım. Alacak kişi buraya neden bu yazsın diyeceksin. Ama bu sistem öyle olmuyor. Ben bu dünyayı 1-2 yıldır inceliyorum. Buradaki bir itemin fiyatı artıyorsa eğer o itemin board'u full buyla doluyor canlar. Bunun da örneğini gösterelim abi. Çünkü burada artan bir item var. Bakalım. Mesela buy. Görüyor musunuz abi bak? Yarısı buyla dolu. Yarısı. Zaten bunu nasıl da anlayabilirsin? Bakın arkadaşlar bu dünyanın owner'ı bir item koyuyorsa buraya minimum 50 TL 100 TL kar payı koyuyor. Sub itemin fiyatına göre. Atıyorum bu item 20 TL ise bunu 40-50 TL'ye koyuyor. Yani minimum kar marjı bu adamın 30-50 TL. Bendeki item bile satılmış. Yani biri gelip bunu 100 TL farkla biri almış. Yani bu item yükselişte şu an. Bir itemin yükselişte olduğunu bu şekilde anlarsın. Düşüşte olduğunda board'a bakıp selle dolmasından anlarsın abi. Bu item dediğim gibi 140'tan şu an 80'leri gördü. 130'dan 80'leri gördü. Ben birebir gözümle 140'lara satıldığını gördüm abi. Şimdi çok güzel bir fırsat evresindeyiz arkadaşlar. Bunu öncelikle bir bilelim. Yani ne demek bu fırsat evresi? Abi buradaki bütün itemler şu an düşüyor. Bütün. Ve şu bilgiyi de size vermek istiyorum abi. Bir item eğer ki düşüyorsa mesela atıyorum bu sabit item 30'du ya 140'a çıktı. Farz misal bu item bir daha asla ve asla 30 görmeyecek. Ne demek bu abi? 30'u aldın 140'a çıktı. Bu itemin maksimum düşeceği fiyat abi 70-80'dir. 75-65-80'dir. Bu civarlardadır. Bir daha o item asla 30'u görmeyecek. Yani şunu unutun bir kere abi. İşte bu item düşmeye başladı eski fiyatına gelecek. Öyle bir dünya yok. Teşekkür ederim abi. Öyle bir dünya yok yani. Bir item bir kere arttıktan sonra eski fiyatını hiçbir şekilde görmüyor. Bu aklınızda kalsın. Şimdi bizim burada konuştuğumuz şey neydi? Yatırım abi. Bu fırsatı kaçırmış insanlardı. Yani sub itemini geçen hafta alamamış insanlar hakkında konuştuk abi. Geçen hafta alamadın ne yapacaksın? İtemler düşüş evresinde. Ne zaman almak mantıklı sorusunu konuşacağız. Şimdi şu an itemler düşüyor evet. Ama bugün mü alalım yarın mı alalım? Abi bakacaksın bir iteme. Benim sana önerim şudur bu arada. Geldin mesela bir iteme bakıyorsun. Sunset Shades benim stokladığım bir itemdi. Ben 9 TL'ye almıştım. Şu an gördüğü fiyatlar 35-40 arası büyük ihtimal. Bu fake de olabilir bilmiyorum. 30-35 TL fiyatına abi. Şu an bu fiyatlarda. Bu item de düşüşe geçti bu arada. 50-60 TL'leri de görmüştü abi. Ne yapacağız burada? Bu item düşüyor mu?
1 hafta önce Discord'dan bu itemin fiyatına bakacaksın. Atıyorum 10-12 TL mi? Eğer bu itemin bir hafta önceki fiyatı 10-12 TL ise bir daha bu item 10-12 TL'yi görmeyecek zaten. Bu fiyata da düşmeyecek aslında. Hep bundan yüksek olacak. Öncelikle ilk fiyatına bakıyorsun itemin. Bir hafta önceki fiyatına bakıyorsun. Sonrasında abi geliyorsun board'a bakıyorsun. Düşüş evresinde zaten bu da sellerle dolu. Ondan sonra abi Eee, iteme zaman verebilirsin bak. Düşüş evresinde sonuçta bu item. 1-2 gün bekleyebilirsin. 1-2 gün bekledikten sonra hala düşüş evresindeyse alınabilir. Ama şey de olabilir. Bu da riskli bu arada. Düşüş evresinde ne zaman alma da çok büyük bir risktir abi. İtem düşerken mesela bugün almazsın, yarın bir bakmazsın. Burası full artıyor olabilir. Ama size şunun garantisini ben verebilirim abi. Bu itemler bir haftadır stoklanıyordu. Ben minimum bütün sub itemlerin 3-4 gün boyunca düşmeye devam edeceğinin garantisini verebilirim. Bunlar benim kendi tecrübemle alakalı. %90'ı düşecek. İçlerinde hala artanlar var. Onların fiyatı da çok yüksek olanlar abi. Onlar da bir zahmet artsın. Çünkü herkesin bütçesi ona yetmiyor. Doğal olarak da fiyatlar artmaya devam ediyor ama ortalama fiyatı olanların hepsi düşüştü abi. Mesela dediğim gibi geçen videoda bahsetmiştim. Bunları 10 TL'den almıştım 4 tane. Şu an bunun itemin fiyatı 140'lara kadar çıkmıştı. Şu an baktığında sel. Gör bak 94'e kadar düşmüş. 94, 93. 120 satamazsın kanka. Adamlar 94'e satarken 120'ye koymuş mesela. Fake. 115 alma da fake. 92'ye, 90'a, 80'e satanlar var. Düşüşte. Hepsi düşüştü abi. Bu item kaçtı? 40 TL'den 140'a çıktı. Bu item bir daha 40 TL'yi görmeyecek. 40 ile 140 arası bir fiyat alacak. Bunun ortalamasını alabilirsiniz. Mesela atıyorum. İtem 40'tı 140'a çıktı. 180 bence maksimum bu itemin düşeceği fiyat 80'dir 75'tir diyebilirsin yani. Böyle bir mantık yürütebilirsin abi. Bu item 75-80'den almak çok mantıklıdır diye düşünüyorum ben abi. Yani anlatmaya çalıştığım şey buydu. Ne yapıyormuşuz abi? Sabitemi kaçırdık. Çok büyük bir fırsatı kaçırdık ama hala problem yok diyorsun. Analiz ediyorsun abi. Düşüşte olanlara bakıyorsun. Nasıl o düşüşte olduğunu anlıyorsun. Geldin tık tık baktın board full selle dolu. Diyorsun ki ben bu iteme bir fırsat vereyim bak. Urgent diyor yani acil satmam lazım diyor abi. Çok büyük düşüşlerde yani 50'lerden 60'lara bak 60, 50, 40, 40, 30 bildiğin düşüş evresinde size açıklamış oldum yani sadece şu itemle. Düştüğünü anlıyorsun bu itemin abi. Bu iteme 1-2 gün süre verebilirsin. 1-2 gün süre verdikten sonra bakıyorsun abi. İtem düşmüş mü? Ya da düşmesi yavaşlamış mı? Çünkü bak burada baktığında gerçekten hayvan gibi bir düşüş var. 60, işte 50, 40, 40, 35 yani neredeyse bu item potansiyel olarak düşme evresini tamamlamış bir daha yükselişe geçecek gibi duruyor baktığında bu iteme. Biraz da analiz edilebilir bir item bu. Bakacaksın abi. 30'a düştüğü zaman daha da düşerse yani 25'e düşmüyor mu item? Yarın girdin baktın 25'e düşmüyor mu? Abi diyeceksin ki ben bu itemi stoklayabilirim. Mantık bu. Bu kadar. Şimdi eee, fırsatı kaçırmış arkadaşlar için konuştuk. Değerlendirmemizi yaptık. Ne zaman almamız gerektiğini, düşüş evresinin ne olduğunu, yükseliş evresinin ne olduğunu açıkladık. Ve şunu da unutmayalım arkadaşlar. Bir item atıyorum 20'den 150'ye çıkabilir. Ama bu item asla mesela şöyle düşünün. 20, 150, 300, 400, 500 diye gitmez. Neden? Çünkü bu oyunda alıcı varsa satıcı da var abi. Bir item stoklanır. Atıyorum 20'den 150'ye çıkar. Mesela farz misal örnek üzerinden konuşalım. Warm Obsidian Pickaxe. 30'da abi 150 oldu. Bu item direkt 200, 250, 300, 400 olmayacak. Bu item atıyorum 30 derece 150 oldu. 150'den 100'e düşecek. Ondan sonra tekrar yükseliş evresine çıkacak. Neden? Çünkü bu item alan herkes elinde tutmuyor abi. Herkes elinde tutsaydı bu itemin fiyatı artardı zaten. Ne oluyor? İnsan 30'dan alıyor bunu. 150 olduğu zaman satışa sunuluyor. Orada düşüş yaşıyor. Satışlar bittikten sonra tekrar yükselişe giriyor. Yani şöyle bir grafimiz var bizim. Yükseliş, yükseldikten sonra satış evresi olduğu için düşüş. Sonra tekrar yükselişe geçiyor. Hepsinin bu itemlerin hepsinin hikayesi böyledir abi. Bunlar benim aktif sattığım itemler bu arada. Yani 30'dan 150'ye çıktı. 150'den 90'a 80'e düştü. 80'den 200, 220'ye gidecek bu itemler o ilerleyen zamanlarda. Bunların hepsini göreceksiniz zaten. Bu şekilde yani abi. Neyi anladık? Yükseliş evresi, düşüş evresi, düşüş evresinde ne zaman item almalıyızı anladık. Ya bunların hepsi artık aklınızda diye düşünüyorum bence. Bir itemi ne zaman almanız gerektiğini biliyorsunuz. Şimdi ikinci kısma geliyoruz abi. İkinci bana en çok sorulan soru. Abi bende şu an sub itemleri var. Bu sub itemleri düşüyor. Ne yapmalıyım? Şu an bence video izleyen insanların yarısı bu sorunun cevabını bekliyor benden. Ben de bu sorunun cevabını veriyorum abi. Bakın arkadaşlar bir item düşerken satan kaybeder. İtemi düşerken satmayacaksın. Yaptığın çok büyük enayilik olur. Hem kârdan zarar edersin hem de potansiyelini harcarsın. Neden abi? Bırak item düşsün kanka. Zaten dediğim gibi bir item sonsuza kadar artamaz. 20, 140, 150, 200, 300 diye gidemez. Bu itemlerin doğasında var. Bir item stoklanır, fiyatı artar. Satışa geçtiğinde fiyatı azalır. Fiyatı azaldıktan sonra düşüş evresini tamamlar, yükseliş evresine geçer. Mantığımız bu abi. Bırak izin ver. İtem atıyorum 40'tan 140'a çıktı değil mi? Bırak düşsün 80'e ya. Çok önemli değil. Sen yatırım için aldın bunu zaten. 140'a satamadığına da üzülme. Zaten bu oyunda enflasyon var. Bir dahaki yükseliş evresinde 80'den item 200 olacak. 200'den tekrar 150'ye düşecek. 150'den 350 olacak. Bu itemlerin doğası böyle abi.
Yani anlatmaya çalıştığım şey şu: Şu an sub itemin varsa ve bu sub itemi düşüyorsa abi bırak. Hiçbir şekilde satma. Zaten senden almak isteyen adam onu giymek için almıyor, profit etmek için alıyor. Bırak reseller'a satma abi, sende dursun. Düşsün itemin fiyatı yani. İlerleyen zamanda yine fiyatı artacak. Yani bu iki ana konunun cevabını cevaplamış olduk arkadaşlar. Bence artık bir item ne zaman alınmalı, ne zaman satılmalı? Eee item düşüyor abi, benim elimde çok fazla sub item var. Bu 3 sorunun cevabını vermiş olduk size. Düşüş eğrisi, yükseliş eğrisi, bunların hepsinin mantığını anladınız bence diye düşünüyorum. Eee, Şimdi geleceğimiz konuda şu canlar. Gerçekten çok merak ediyorsunuz, diye düşünüyorum ben açıkçası. Burada bazı itemlerin çok 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 büyük potansiyelleri var arkadaşlar. Neden bunu söylüyorsun abi? Nereden bu görüşe vardın diyorsunuz. Canlar, ben bu dünyanın videosunu hiçbir şekilde çekmedim ama ben bu dünyada çok fazla sub item satıyordum. Yani yaklaşık 4-5 aydır pahalı her sub itemini sattığımı düşünüyorum. 2 BGL'ye kadar olan bütün sub itemlerini satmıştım abi. Burada potansiyelini gördüğüm itemleri size önereceğim. Ama dediğim gibi lütfen hani bunun hepsini manip olarak algılamayın. Ben size burada bir item önereceksem abi o itemden bende maksimum bir tane vardır. Ben sadece burada size tecrübemi paylaşmaya çalışıyorum ve bu bana çok fazla sorulan soru. Abi bu dünyaya ne zaman gelsem, şu yukarı çıksam abi hangi itemi alayım, hangi itemi alayım, ne öneriyorsun? Bu soruyu cevaplamaktan artık kusacağım yani. Tek tek yazmak da istemiyorum. Şu an güncel şartlarda benim önereceğim burada çok fazla item var bu arada. Gerçekten çok çok büyük potansiyel olan itemler var. Size 2 tane önereceğim. Bir de ekstra olarak sub item haricinde başka bir item önereceğim abi. Bu bana sorulan soru olduğu için cevaplıyorum bunları. Dediğim gibi asla ve asla manipüle işim yok. Şimdi arkadaşlar sorunun cevabı şu. İlk önereceğim item daha doğrusu Worm Obsidian Pickaxe. Abi bu item dediğimiz gibi düşüş evresinde. Bakıyorsun 140'lara satıldığını ben kendi gözlerimle gördüm. Yani bir item 140'a satılıyorsa ne demek oluyor bu? Bu item 140'tan da yükseğe çıkacak demek oluyor. Canlar çok güzel bir düşüş evresinde bu item. Şu an 85-80'ler. Hatta ben de aldım. Bende de var. Şimdi abi öneriyorsun ama sende yok falan demeyin abi. Ben de göstereyim size. Bende de var. Envanterde duruyor. Hatta ben 100 TL'den aldım. Bak ona rağmen öneriyorum. Ben düşüş evresinde yakalamıştım bu itemi. Hala da düşüyor. 2 gün daha düşeceğini düşünüyorum açıkçası, kendi fikrim. 80'leri 90'ları gördü. Bence bu item 70'ten 65'ten işte 75'ten çok güzel bir şekilde alınabilecek bir item abi. Kaçırmayın bu itemi diyorum. Çünkü sub itemlerin geneline baktığınızda abi eee el itemi güzel olan bir item yok. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Ben bu itemleri kaşına gözüne bakarak önermiyorum abi. Yani çok güzel şu şekilde alın diye değil. Abi bu itemi ben 3 ay lagını. Bu itemi 3-4 aydır satan bir insanım abi. Bu item başlarda 17 TL'ydi. Ben 30'dan satmıştım. 30'dan 40'a sattığımı biliyorum. Ondan sonra zaten yükseliş evresine girdi. Şu an çok çok büyük bir yükseliş evresini tamamladı. Şu an düşüş evresinde olduğu için bu itemi size öneriyorum. Yok elde çok güzel duruyor diye falan önermiyorum abi. Tabii bu da bir etken ama en önemli etken düşüş evresinde olması. Unutmayın yani. Sub itemlerine baktığınızda genel olarak güzel bir el itemi yok. Ve bildiğiniz üzere Emerald Pickaxe var bu oyunda. Şu an 6-7 BG'li olması lazım fiyatı. O item bile 6 BG'liyken bu itemin bu potansiyeli harcanmamalı. Çok büyük potansiyel var. Al envanterinde 80 TL'yi ver. Dursun abi. Yemek parası. Yani bir tane bundan alıyorsun. Bir gün dürüm yemiyorsun kanka. Envanterinde duruyor. Ondan sonra bunun artışını izliyorsun kanka. Bu kadar basit. İlk önereceğim item buydu. Potansiyelini harcamayın abi. Çok çok güzel bir item. Yani yatırım için alınacak sanılır bu arada. Bunu şey diye almayacaksın. Atıyorum 80'e aldım 100 olunca satayım dedi. Beklet abi 150 olur 200 olur. Görecek zaten bu fiyatları da. Zamanla hepsi olacak bunların. İkinci önereceğim item abi Planted Et. Bu item yani bazılarınızın çıkış bileti olabilir bu item. Neden çıkış bileti olabilir? Abi Brain Flower diye bir item var. Onun muadili ve gerçekten baktığımda güzel duruyor abi. Böyle bir item oyunda çok nadir. 2 tane var. Biri Brain Flower, ikincisi de bu. Zaten yeni gelen sub itemlerinden 4-5 ay önce geldi kendisi. Ben 7 TL'ye almıştım. Şu anki fiyatlarını görüyorsunuz. Bu da düşüş evresinde bu arada baktığınızda full sell'le dolmuş. 40'ları 50'leri gördü. Şu an 21-25 civarlarında büyük ihtimal baktığında görüyorsun zaten. Bu fiyattan kaçırılmamalı. Düşüş evresinde zaten 15-20 arası banttan alınabilir. Dediğim gibi bunları şu şekilde almayacaksın abi. Tekrar söylüyorum. 15 aldım, 20 olunca satayım diye almayacaksın. Bunlar uzun vadeli envanterinde bir tane duracak. 4-5 ay sonra girip baktığında bu itemlerin 4'e 5'e katladığını izleyeceksin kendi gözünde. Yani zaten 20 lira dediğin çok büyük bir yatırım değil abi. Dediğimiz gibi dürüm parası. Yani bir tane bundan alacaksın, envanterinde bırakacaksın ve yükselişini izleyeceksin. Yani isteyen 2-3 tane de alabilir. Ne kadar fazla almak o kadar iyidir. Ama her zaman şunu söylüyorum. Bir itemi 5'ten fazla almak bence çok mantıklı değil. Çünkü artsa bile satmakla uğraşacaksın. 20 tane mesela bende şundan olsa nasıl satacağım kanka? Onun yerine gider bundan 5 tane alırım. Bundan 5 tane alırım. Şundan 5 tane alırım falan filan. Bunlar da aklınızda olsun yani abi. O şekilde canlar. Şu an bu 2 itemi önerdim size. İkisinin de çok yüksek potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bende var diye söylemiyorum abi. Bende varsa maksimum dediğim gibi 1 ile 5 arasında vardır. Bakalım 2 tane varmış abi bende Planet Ed'den.
Yani bu 2 tanesi artsa da benim kârım maksimum 2-3 BGL olacaktır. Yani bu item 2 BGL'leri görürse. Küçük şeylerden bahsediyoruz, küçük TL'lerden bahsediyoruz ve önereceğim son item abi. Gerçekten potansiyeli harcanmaması gereken itemlerden biri. Bu item Jade Day Joe Staff. Bunun ismini söylemek gerçekten çok zor bu arada. Bu item abi 2024 Nisan'da 15 dolara gelmiş bir item ve artık alınamıyor. Bu itemin de hikayesini anlatabilirim size. Bu item ilk çıktığında 40-50 TL'ydi abi bir sene önce. 9 TL'leri gördü bu yaz Ağustos'un başlarında 9 TL'yi gördü. Şu an bu itemin fiyatı 25-30 TL. Bu item yükseliş evresinde ve hala da artmaya devam edecek. Neden? Bir sene önce geldi alınamıyor. Tek elde edilebilmiyor abi. Wikisini koyarım zaten. Ubi çıkabiliyor. Bir item gachadan çıkıyorsa bile abi fiyatı her zaman artmaya devam eder. Çünkü gachadan pahalı bir item düşürmek çok zor arkadaşlar. Zaten bu gachanın fiyatı şu an 150 VL. Yani 100 tane atacaksın da bir tane bu staff'tan çıkartacaksın. Çok zor abi. Kolay kolay kimseye çıkacak bir staff değil. Ondan dolayı bu itemin de potansiyelini harcamayın abi. Çok güzel duruyor. Kendisi zaten baktığında. Geçen sene gelmiş bir item. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum burada. Bir oyundaki tek yatırım sub itemi, IoTemi değildir abi. Onun haricindeki her şeyi de yatırım olarak değerlendirebilirsiniz. Bu itemin de çok çok büyük bir potansiyeli var. 25 TL'lik bir item düşük bütçeli yatırımcılara hitap ediyor abi. Bunu alıyorsun envanterde bırakıyorsun keyfine bakıyorsun. Dursun bir tane abi envanterinde hiçbir şey kaybetmezsin. Bunun envanterinde durması sana ne kaybettirir? En fazla bir tane envanter slotu kaybettirir. Yani 25 TL'lik bir yatırımdan bahsediyoruz. Bunu alacaksın 50, 60, 70'leri görecek zaten bu item ilerleyen vadelerde. Yani tecrübeyle sabit abi bunlar. Bu itemin hayat hikayesi 40 ile başladı 9'a düştü 25'e çıktı. Daha da artmaya devam edecek. Arkadaşlar son olarak ne demiştik? Sabitem ve IoTM tek yatırım değildir. Asıl ve asıl geleceğimiz konu abi. Jackset. Abi bu item size çok çok şeyler katacak. Yani bu Sabitem ile de alakası yok. Winter Ticket'ten çıkıyor olması lazım bu itemin abi. Bu item ne yapıyor? Bu itemi giydiğinizde hatta şunu da giyerim ikisini beraber anlatayım ben size. Sapphire Cape. Abi bu itemi giydiğinde ne yapıyorsun? Görev yaparken bu meslek görevleri yok mu? İşte yok farmer, yok işte surgery, doktor bilmem ne. İşte bu görevleri yaparken abi mesela neymiş şu an görev seçelim. Ee, Hatta bir tane iptal edeyim ki daha rahat görün. Seçelim abi. Gösteremiyorum ya. Abi bu görevi yaparken %5 ile %3 bonus veriyor bu görevler size. Ne demek abi bu? Mesela sen atıyorum 1000 puan alacakken 1092 puanı şu an ben setle alıyorum. Bu seti giymeseydim %8 bonus almayacaktım. 910 gibi bir puan alacaktım. Ve şöyle düşünün abi. Sizin toplam seviye 10'u çıkartabilmeniz için bu görevleri günde 5 kez olmak şeklinde 2 ay boyunca yapmanız gerekiyor. Yani bir adam bunu 2 ay boyunca envanterine tutuyor. Zaten minimum 2 ay envanterine tutacaksın. Ki oyundaki bu görevleri yapan herkes bu itemleri alıyor abi. Çünkü baktığında %8 düşük bir bonus değil. Her görevden %8 bonus alıyorsun. Gerçekten harika bir şey ve senin toplam yapman gereken görev sayısı belki 500 belki 600. Bunları da 2-3 ayda yapıyorsun yani. Ve sen görevleri yaparken sana %8 bonus veriyor. Eks olarak fiyatı artıyor. Nereden biliyorsun abi fiyatının arttığını? Canlar Ağustos'un başlarında 110 TL almıştım. Şu an fiyatı 250-300 TL. Çünkü görev kasan herkes bu itemi alıyor. Çok nadir bulunuyor. Fiyatı artıyor. Şu an bu şapkanın fiyatı 250-300 TL. Bunların fiyatı zaten düşük. 50 TL, 10 TL, 20 TL hesabı yani. Şapka değerli olan. Sapphire Cape de abi size %3 bonus veriyor. %5 bonus veriyor. 10 TL almıştım. Şu an fiyatının 55 TL olması lazım. Gene bunu da Ağustos zamanı almıştım. Çünkü Ağustos başında karar vermiştim görev yapmaya. Şu an bu da 5 katına çıktı yani. Bu iki itemde bütçeniz varsa envanterinizde dursun abi. Hem görev yaparken %8 bonus verir size. Videoya sağ aleykümselam. Hem görev yaparken size %8 bonus verir hem de seviyeniz 10 olduğu zaman, rol göreviniz 10 olduğu zaman profit getirir. Yani her şekilde win-win. Hem sen meslek görevini 10 level yapıyorsun hem de sattığında profit elde etmiş oluyorsun abi. Bu şekilde canlar. Yani çok çok önemli konulardan bahsettik. Ne yapılması gerektiğinden bahsettik. 2-3 tane de item önerdik. Böyle öneriler gelecek bu arada. Devamı da gelecek. İtemin hikayesini anlatıp ne zaman işte fiyatı arttı, ne zaman düşmeye başladı, şu an hangi evrede olduğu tarzında videolar da gelecek bu arada. Yeni başladım bu şekilde video çekmeye, item önerme videoları çekmeye. Dediğim gibi yani bende potansiyel olan çok fazla item var. Bildiğim özellikle takip ettiğim. Envanterimi göstermeyeceğim bu videoda. İlerleyen zamanlarda onlar da gelecek. Tek tek bu video item önerileri gelecek. Çünkü toplu gösterirsem bir kargaşa yol açacağını düşünüyorum envanterime. O yüzden de böyle yavaş yavaş sakin sakin gidelim abi. Bir iki itemle başlayalım sonra önerileri arttırırız. Dediğim gibi şu an sub itemlerin hepsi düşüyor. Düşüş evresinde sub itemine yatırım yapmamış biri bu fırsatı kaçırmasın abi diyorum. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz diyorum canlar. Kendinize dikkat edin.